Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben fizyoterapist Ömer Güngör. Bugünkü konumuz sırt ve bel ağrısı için yapılabilecek 3 egzersiz. Aslında sadece sırt ağrısı için değil, atletik performans için de yapılabilecek egzersizler bunlar. Yani mesela squat ya da deadlift yaparsınız, sonrasında bel veya sırt ağrısı yaşayabilirsiniz ya. İşte onun için de faydalı olan egzersizler bunlar. Bu 3 egzersiz Dr. Stuart McGill'in geliştirdiği egzersizler. Kısaca Dr. McGill'den bahsetmek gerekirse kariyerinin belki de 30 yılını sırt ve bel ağrısına adamış bir fizyoterapist. Yani bu konuda daha büyük, çok az otorite vardır diyebilirim. O yüzden bu 3 egzersiz 30 yıllık bir bilgi birikiminin sonucu ve bu çok önemli. Ayrıca gerçekten de işe yarıyor. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Çoğumuz hayatımızın en az bir bölümünde sırt veya bel ağrısı yaşayacağız. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Ağrı belki sporcuysam squat'tan sonra oldu veya normal bir bireysem çok oturmaktan dolayı olmuş olabilir. Ağrı yaşadığımızda ne yaparız? Doktora gideriz değil mi? Doktorun yapacağı şey ne peki? Muhtemelen bir ağrı kesici yazıp bize dinlenmemizi ve bir süre ağırlık kaldırmaya ara vermemiz gerektiğini söyleyecek. Şimdi squat yapmak sırtınızı incitiyorsa squat yapmayı mı bırakmalıyız? Hayır, bu yanlış bir yaklaşım. Birkaç hafta squat yapmamak ağrıyı azaltabilir. Peki ben spora geri döndüğüm zaman ne olacak? Tekrar bel ağrısı olacak değil mi? O yüzden sorunun kaynağını bulup ona göre bir strateji belirlemeliyiz. Dr. Stuart McGill'in egzersizleri core stabilitesini geliştirmeye yönelik egzersizler. Fakat bu egzersizler alelade seçilmiş egzersizler değil. Belirli bir yaklaşıma göre seçilmiş egzersizler. Core bölgesi dediğimiz bölge vücudun merkezidir. Karın, kalça ve bel bölgesini kapsar. Karın kaslarını güçlendirmek için belki mekik çalışıyor olabilirsiniz. Ya da bel kaslarını güçlendirmek için hiperekstansiyon uyguluyor olabilirsiniz. Bu egzersizler izotonik egzersizler. Yani egzersizler sırasında eklemler de hareket eder. Kor kaslarını güçlendirmek için güzel egzersizler olabilirler. Fakat kor stabilitesini sağlamak için yeterince iyi değiller maalesef. Kor stabilitesini sağlamak için farklı bir yaklaşım gerekiyor. Bunun için de en iyi yol izometrik egzersizlerdir. İzometrik egzersizlerde kaslar kasılır fakat eklemlerde hareket görülmez. Örneğin plank sırasında karın kasları kasılır. Fakat hiçbir eklemde hareket görmüyoruz değil mi? İşte Stuart McGill'in önerdiği 3 egzersiz izometrik temelli egzersizlerdendir. Bu arada neden 3 tane egzersiz diye sorabilirsiniz. Aslında her egzersiz omurgayı belli bir düzlemde çalıştırıyor. Mesela curl up ön taraf kasları, yan plank yan kasları, bird dog egzersizi ise arka taraf kasları çalıştırıyor. Bu egzersizler etkili olduğu kadar kolaydır. O yüzden her gün bu 3 egzersizi uygulayabilirsiniz. Şimdi egzersizlere geçebiliriz. İlk egzersizimiz curl up. Arkadaşlar bu egzersiz karın kaslarını yani ön kor kaslarını çalıştıran güzel bir hareket. Bu egzersiz yerinde mekik olmaz mıydı? Daha önce de söylediğim gibi mekik izometrik bir egzersiz değil. Bel omurlarını harekete dahil eden bir egzersiz. Eğer fleksiyona karşı intoleransınız varsa bel ağrısı oluşturabilir. Ayrıca yükün çoğunu ön kalça kasları alır. Bu da karın kaslarını yeterince çalışmadığı anlamına gelir. Curl up her ne kadar çekici bir egzersiz olmasa da çok daha faydalı bir egzersiz. Zaten yiyeceklerde de böyledir. Bir şey ne kadar az lezzetliyse o kadar faydalıdır derler. Bu bir bakıma doğru. Şimdi bir diziniz bükülü, diğer diziniz düz olacak şekilde sırt üstü yatın. Ellerinizi belinizin altına koyun. Bu omurganızın doğal pozisyonda kalmasını sağlayacaktır. Başınızı yerden birkaç santim kaldırın ve bu pozisyonu 10 saniye boyunca koruyun. Amaç belde herhangi bir hareket olmadan hareketi gerçekleştirmek. Başınızı ve omuzlarınızı çok yükseğe kaldırırsanız beliniz bükülecektir ve bele tekrardan stres binecektir. Bu egzersizi 10 kez yapmanız yeterli. Şimdi ikinci egzersize geçelim. İkinci egzersizimiz yan plank. Yan plank egzersizi vücudun yan tarafındaki kasları izometrik şekilde çalıştırır. Bacaklarınız bükülü ve dirseğinizden destek alacak şekilde yan yatın. Serbest elinizi karşı omuzunuza koyun. Kalçanızı yalnızca diziniz ve kolunuz vücut ağırlığınızı destekleyecek şekilde kaldırın.
Bu pozisyonu 10 saniye sürdürün, sonra geriye dönün. Bunu her iki taraf için 10 kez yapın. Sonra diğer tarafa geçin. Bu egzersizi zamanla zorlaştırmalısınız. Ve zorlaştırmak için de epeyce varyasyonu mevcut. Elinizi karşı omzunuzdan kalçalarınızın üstüne doğru hareket ettirerek başlayabilirsiniz. Sonrasında tam yan plank'e dönebilirsiniz. Omuz veya kol ağrısı nedeniyle dizli yan plank bile yapamıyorsanız yan yatarak bu şekilde bir egzersiz yapabilirsiniz. Yan yatarak başlayın. Kor kaslarınızı sıkın ve her iki bacağınızı birkaç santim yerden kaldırın. Gevşemeden önce 8-10 saniye bu şekilde durun. Üçüncü egzersizimiz ise Bird Dog egzersizi. Bird Dog egzersizi omurganın arka tarafındaki kasları çalıştırır. Burada kollar ve bacaklar hareket ederken omurganın düz durması gerekir. Ki bu da squat ve deadlift gibi hareketleri taklit eder. Sırtınız nötr olacak şekilde emekleme pozisyonuna gelin. Alt sırtta herhangi bir hareket olmadan önce sağ kol ve sol bacağı, sonra sol kol ve sağ bacağı kaldırın. Bacak hareketinin sırtta bükülmeye neden olmadığından emin olmak için ayağınızı dümdüz geriye attığınızı düşünün. Aynı anda kol ve bacağınızı kaldıramıyorsanız ve dengenizi kaybediyorsanız sadece bacağınızı kaldırabilirsiniz. Başlangıç pozisyonuna geri dönmeden önce her pozisyonda 10 saniye bekleyin. Hareketin sadece kalça ve omuzlardan gerçekleştiğine emin olun. Bu egzersizi her iki taraf için 10 tekrar şeklinde yapın. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Merak ettiğiniz soruları yorum kısmında bana iletebilirsiniz. Bana daha hızlı ulaşmak için Instagram hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Sizden ricam kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.